26 Nisan 2023. Baharın ortası ama hava hala çok soğuk. Mart'tan itibaren bir türlü ülkeyi terk etmeyen soğuk hava dalgaları yağışla da birleşince kar olarak indi yeşermeyi bekleyen çimenler üzerine. Bugün kızım için izin aldım. Ama ancak öğleye kadar vaktim var. İlk defa bu kadar erken bir vakitte yaylaya çıkıyorum. Takip edenler amacımı tahmin edecektir. Önceliğim Çütre'yi görmek. Gelip gelmediklerini bilmiyorum. Genelde Mayıs ortası gibi gelirim çünkü buralara. Eğer buradaysalar onları izlemek, dinlemek ve eş arama gibi üremeye dönüş hareketlerini gözlemlemek istiyorum. Sabah 4.30 sularında yola çıkarak kabaca 1 saat süren yolculukla yaylanın alt kesimlerine ulaşıyorum. Burada güneşin doğuşunu seyretmek istiyorum. Ancak günler henüz yeterince uzamadığından geldiğim noktada biraz erken bulunduğumu görüyorum. Ziyanı yok, bekleyebilirim. Hem böylesi daha da güzel. Dışarıda durup temiz havayı içime çekeyim diyorum ama ne mümkün. Oldukça şiddetli bir rüzgar var. Hemen aracın içine kaçıyorum. Güneş, alışageldiğim yerinin biraz daha güneyinden doğuyor. Renk değişimi yine harika. Sabırla bekliyorum yükselmesini ve izliyorum bu özel anı. Kulağım bir yandan da kuş seslerinde. Ama yalnızım. Bu noktada yeşil çılgın ve çütrelerin bana eşlik ediyor olması lazımdı. Ayrıca yaylanın bu seviyelerinde insanlar da yok henüz. Güneşle merhabalaştıktan sonra yola devam ediyorum. Zifin ve komarla dolu yamaçlar şu an farklı çiçeklerle dolu. Çimenler sarımsı. 1800 metre sınırını aştıktan sonra beni mavi yıldızlar karşılıyor. Yeşillenebilmiş çimenler arasında harika görünüyorlar. Bu kısımda rüzgarın etkisi biraz azalmış gibi. Hafif rüzgarın mavi yıldızlara dokunuşu çok güzel. Karlar erimeye başlamış ve ufak derecikler oluşturmuş birçok yerde. Bu noktalarda da mavi yıldızlara bataklık nergisleri eşlik ediyor. Şimdi yeşil ve maviye bir de sarı tonlar eklenmiş oldu. Alınan keyif katlanıyor. Hala insan hareketi göremiyorum. Bu beni hiç de üzmüyor tabii ki. Çünkü insan demek doğaya müdahale demek. Bu gördüğünüz kısımda küçük küçük ladinler ve zifin öbekleri vardı. 2 sene önce söküldüler. Şu an ekranda gördüklerinizden biraz daha uzundular. Bu keten kuşunu onların birinin üzerinde çekmiştim. Üzücü. Ayrıca burada da bir su yolu ve üzerinde bataklık nergisleri vardı. Artık yoklar. Etraftan kuzgun sesleri geliyor. 1-2 tanesi üzerimden uçuyor. Bir arayola giriyorum. Burada nihayet çam baştan karalarının sesleri kulağıma geliyor. Sesin olduğu yöne dikkatle bakınca hareketinden onu fark ediyorum. Ürkek değiller. Güzel vakit geçiriyoruz. Bu sefer başka bir tanıdık ses kulağımda yer ediyor. Muhtemelen göründüğü herkesi kendisine aşık eden bir kızılgerdan o. Ama nedense biraz mesafeli. Görüntü vermiyor pek. Çok ısrarcı olmayıp yoluma devam ediyorum. Bir
Birçok kuşun buralara gelmediği belli artık. Ben de etrafın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Sanırım kuşlara odaklandığım zamanlarda bulunduğum ortama rahat rahat bakamıyorum. Bu biraz da kuşları fotoğraflayabileceğim en iyi zamanın biraz kısa olmasıyla da ilgili olabilir. Burada su nispeten fazla gibi. Sesinden akış hızının da yüksek olduğu görünüyor. Arabamdan inip ilerideki tepelerin üzerinde kalan karları seyrediyorum. Rüzgarla yüzüme soğukları taşınıyor. Parmaklarım üşüyor. Ama yine de buradan ayrılmak istemiyorum. O esnada kulağıma orman toygarı sesi geliyor. Ve birden fazla olduğunu anlıyorum. Toparlanıp sese doğru hareket ediyorum. Yanılmamışım. 2 tanesini görüyorum. Hatta bunlar birbirlerini bulmuş bir çift olmalı. Bir tanesi, ki bu muhtemelen erkek olanı, her zaman duyduğumdan biraz farklı bir ötüş sergiliyor. Ötüşünü çok sevdiğim bir grup toygarlar. Eşleri daha fazla rahatsız etmeden gözüme kestirdiğim bir noktaya doğru ilerliyorum. Nasılsa çütleler yok. Bari karın tadını çıkarayım diyorum. Muhtemelen 2 hafta içinde eriyip gidecek. Taş gibi sertleşmiş. Eriyen kısımlar ufak şelalelerde oluşturmuş. Ne kadar fazla güzelliğe tanıklık ettim bugün. Yerde bir hareket seziyorum. Dikkatlice baktığımda bir dağ incir kuşu olduğunu görüyorum. Beslenme telaşında. Objektifimle onu takip ederken canımı sıkan bir nesneye rastlıyorum. 2000 metre rakımda bulunmaması gereken bir şey. Öylesine atılmış, gidilmiş. Niye düşmanız sahip olduklarımıza? Saate baktığımda ona yaklaştığını görüyorum. Dolu dolu geçen bir 4 saat. Pek kuş olmamasına rağmen nasıl da aktı gitti zaman. Acıktığımı fark ediyorum. Yolda az önce karşılaşmadığım bir dağ bülbülü görüyorum. Daha doğrusu dönüş yolunu farklı bir güzergahtan gitmenin avantajını yaşıyorum. Ama pek yüz vermiyor bana. Bu seferlik ben de üstelemiyorum. Çünkü zamanım kısıtlı. Doğruca kahvaltı yapacağım mekana hareket ediyorum. Çok fazla detaya girmeden sadece patatesimi kızartmaya başlıyorum. Zamanım kısıtlı olabilir ama keyfime keyif katmaya kararlıyım. Rüzgar etkisini arttırınca matımı bir siperlik olarak kullanıyorum. Yoksa yağın ısınacağı yoktu. Isıttığım su ile kahvemi de yapıp mavi yıldızlara onlarca fotoğraf çekip dönüşe başlıyorum. Farklı bir tecrübe, farklı bir gözlem oldu benim için. İnsanın kendi deneyimlerini yaşaması, bilinenlerle kıyaslaması harika.